Saat şu an yaklaşık 11:48. Yani yetiştirebilirsem 10 dakikam var. Gireceğim. Eğer yetiştirebilirsem 10 dakika sonra Suriye'deyiz. Türkiye Gümrük Kapısı'ndan çıktım an itibariyle. Pasaport işlemleri tamam. Suriye Gümrük Kapısı'na doğru yürüyorum. Burada böyle bir hangar var. Bunu Akçakaleliler bilir. Suriye ile Türkiye arasında yaklaşık 500 metrelik bir koridor. Burayı yürüyerek geçmeniz gerekiyor. Suriye Gümrük Kapısı'nda görüşürüz. Gümrüğün içinde de çok fazla çekim yapmak istemiyorum. Suriye Gümrüğü genel olarak yormuyor. Türk Gümrüğü de keza o şekilde. Yani çok hızlı bir şekilde girebiliyorsunuz. Sadece çok fazla valiz vesaire olursa elinizde buna sıkıntı çıkarabiliyorlar. Ki bu da şöyle, arama yapıyorlar. Eğer aykırı bir şey yoksa yine çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz. Bende de bir sırt çantası bir de şu karton var. O yüzden hiçbir aramaya takılmadan yoluma devam ediyorum. Şimdi son bir kapı kaldı. Çıktıktan sonra Suriye topraklarındayız. Şu an Suriye'deyim. Beni karşılamaya dayım geldi. Biraz dinlenip tekrar yola çıkıyoruz. Aşama aşama yine sizi bilgilendiriyor olacağım. Niye o kadar resmi konuşuyorum onu da biliyorum ama. Halep. Mesela Halep niye Aleppo yazılıyor? Aleppo. İngilizcesi. İngilizce Aleppo. Halep yazılır. Yo, İngilizcesi Aleppo. Peki Şam niye Damaskus? O da İngilizce. Şimdi bak bunlar özel isim. Özel isim ama İngilizce çevrildiği zaman Damaskus diye yazılır. Tamam ama Arapça o Aleppo. zaman o İngilizce olan ismi. Olabilir. Tercümesi de pardon. Tabii. İsmin tercümesi. Evet. Çünkü normalde özel isimler biliyorsun kendi yazıldığı şekilde yazılır dünyanın her yerinde. Tabii değiştirilmez ama bu En fazla şeyleri mesela SH yapar, Şam yani. yapar. Ya Halep'i Halap yapar. Mesela Türkiye'de Halep yazıyoruz ya biz. Tabii. İsim değiştirilmez ama onun çevirmesi ne bileyim olabilir. Anladım. Bu da benim anlamadığım bir konu. Eskiden bu çevirme noktalarında hep çeteler vardı arkadaşlar. Şimdi devlet var. Kimse bir şey diyemiyor. Burada askerleri görüyoruz. Ne yaptıklarına dair hiçbir bilgimiz yok. Nöbet değişimi olabilir. Burada güzel bir ayrıntı var. Bakın, bilmiyorum kaç kişi anlar. Burada Arapça ağaçlarla Allah lafzı var. Allah yazmışlar. Burası da Karakozak Köprüsü. Bu taraflar hep örgütün elindeymiş zamanında. O yüzden terk edilmiş halde yani. Hiçbir albenisi yok, bir şehir yapılanması bir şey yok. Şimdi sizi 2015 yılına geri götürüyorum. O dönem Suriye'de savaş tüm şiddetiyle devam ediyordu.
Süleymanşah Türbesi ise çatışmaların ortasında kalmıştı ve güvenlik riski her geçen gün biraz daha artıyordu. Bunun üzerine Türkiye dikkat çeken bir karar aldı. Türbenin zarar görmesini engellemek için kapsamlı bir operasyon planlandı. Gece saatlerinde yüzlerce askerin görev aldığı konvoy sınırı geçti. Tanklar, zırhlı araçlar ve özel birlikler ilerlerken tek hedef vardı: türbeyi ve içindeki tarihi emanetleri güvenli bir şekilde taşımak. Saatler süren çalışmanın ardından türbe dikkatlice söküldü ve daha güvenli görülen, yine Suriye topraklarında Türkiye sınırına yakın yeni yerine nakledildi. Bu operasyon sırasında herhangi bir kalıcı çatışmanın yaşanmadan görev tamamlanmış olması bizi mutlu ediyor. Konvoy güvenli bir şekilde geri döndü. Bugün hala bu olay hem askeri yönü hem de tarihi ve hukuki boyutuyla en çok konuşulan operasyonlardan biri olarak hatırlanıyor. Peki siz bu operasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok uzun yıllardır burada zaten vardı. Özgür Suriye Ordusu ya da bizim Suriye ile ilişkilerimiz dolayısıyla yapılmadı. Savaştan baya önce vardı. Bu karakol Süleyman Şah'ın kabrini korumak amacıyla buraya getirilen muhafızları el altında tutmak için sanırım kurdukları bir karakol. Şu an aktif değil ve çok yakın tarihte kapaklar, dediğim gibi Atatürk Barajı, Şanlıurfa'da bulunan Atatürk Barajı'nın taşması sebebiyle kapaklar açılıyor. Burada da taşkınlık oluyor suda. Haliyle karakol su altında kalıyor. Yani çok yakın bir tarihte. Bundan 2 ay öncesinden vesaire bahsediyorum. Biliyorsunuz bugün, bu ay daha doğrusu, bu yıl söyleyemedim. Bu yıl çok güzel bir yağmur oldu. Bereket yağdı. Herhalde İsrail, İran ve Amerika birbirine düşünce Allah bize biraz bereket gösterdi. Hasan Bey. Hasan Suriyeli ama Türk vatandaşlığı almış. Türk'üm ben, çay içerim. Biz Türk'üz. Çay içeriz biz. Yemek. Yol üzerinde bir yer var. İçecek satıyor sanırım. Yani seyyar kafe diyebiliriz buna. Buradan kahve alacağız. Bakın Suriye'de gördüğünüz tüm bakkallarda La Cimbali var. Ve ayaküstü espresso, latte, cappuccino, istediğiniz herhangi bir içeceği alıp yürüyebiliyorsunuz. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Kahve kültürü bayağı yaygın. Ben de kahveyi çok seven bir insan olarak bizde de böyle bir şey olmasını isterdim. Yani ben bir kahve almak için illa bir kafeye ya da yol üzerindeki herhangi bir dinlenme tesisinde durmak istemezdim açıkçası. Burada dayıyı bulduk. Dayı Türkmenmiş. Dayı neredensin sen normalde? Ben Bumbursan'ım ama benim gelişim babalarım söylüyor Türkiye'den. Bizim gelişimiz Türkiye'de. Halep'te mi yaşıyorsun sen yani? Şimdi Halep'in şimdi aşağısı Bumbur'dayım ben. Çok memnun oldum dayı. He Biz de böyle. Türkiye'den geldik. Başım üstüne. Baş tacı. Evet, burayı biraz gezip gideceğiz. Başım Hoş üstüne. geldin abi. Teşekkür ediyorum. Ben Var mı çok isteğin? Baş tacı başım üstüne. Görüşürüz dayı. Buyur eve gidelim. Allah razı olsun. Başım üstüne. Sizin bu misafirperverliğiniz çok güzel bir şey. Başım üstüne. Allah razı olsun. Sağ olun. Elemi. Evet arkadaşlar. Allah razı olsun dayı. Görüşürüz. Bu adam da Türkmen abi. Hangisi? Bu adamı da yeni çıkarttım geldim. Arabası. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Teşekkürler. Sen de mi Türkmensin? Ha. Bu mu Nereden Cemil geldin? dediğin? Biz Türkiye'den geliyoruz. Baştacı. Türkiye'nin neresinden? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Urfa'dan geliyoruz. Balıklıgöl'den mi geliyorsun? Yok biz Akçakale'deniz. Sınırdanız. Siz de mi aynı yerde yaşıyorsunuz? Aynı yerde yaşıyor. Enişten mi? Biz de çok geldik Urfa'ya. Siz ne zaman döndünüz Suriye'ye? Bir yıl olmadı bana geleli. 2013'te gittik, 2026'da döndük. Savaştan sonra geri döndünüz. Evet. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah ben de Ama teşekkür ederim. dönmememiz iyiydi. Orada kalsak buradan iyiydi. Orası daha mı iyi? Evet. Yok ya Şunlara bak, burası Hasan. da iyi. Burası Bunlara da iyi. bak hele Hasan senden 5 kattaymış. Ha duruyor. Allah Allah. Gören akaça. Türkiye'de selamımızı söyle. Aleykümselam. Ulaşım Başım selam. Selam Dayı söyle. daha yeni bir devlet. Ha o da doğru. Zamanla. İşte Türk'ümüz burada da var ya. Çünkü biz 1980'lerde Türkiye'de de sağ sol olayları vardı. Doğru. Biz de sorunlar yaşıyorduk. Doğru. Zamanla ülke güçlendi, askerimiz güçlendi, devletimiz güçlendi. Şu an güzel bir ülkeyiz. Doğru. Burada Siz de inşallah. buraya biraz zaman tanımanız Zaten, gerekiyor. zaten oradan da Türk askerleri burada inşallah onlara göre de düzeldir onlar buralara. İşte hepsi de zaman düz olur. gerekiyor. Biraz zamanla düzelir Aynen. inşallah. 2013'ten 2026 sabır ettik de gene sabır edemek. Ha, Ne 5 diyecek? yıl daha sabret. Ha, Bir şey babana olmazsa rahmet. siz alıştınız zaten. Allah var canın sağ olsun.
Evet, kontrol noktasını geçmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi herkes size Şam'ı çekiyor. İşte Halep'in birkaç güzel bölgesini çekip güzelleme yapıyor. Doğrudur, Suriye güzel bir yer. Ama size ben biraz daha savaşın yoğun yaşandığı, terörizmin cirit attığı bölgelerden videolar atmak istiyorum. Burası Manbij. Tabii bizim rotamız farklı olduğu için durup her yerde ayrı ayrı video çekemiyorum. Sadece bölgelerin girişinden, çıkışından, bazen içinden, bazen kenarlarından birkaç video ile size burayı anlatmaya çalışıyorum. İnşallah zaten ileride size her yerin, her bölgenin ayrı ayrı videosunu uzunca şehri güzelce tanıtarak yine çekeceğim ama burası dediğim gibi Manbij. Bizim hatta bir şarkımıza vesile olmuş bir yer. Başına bir iş gelirse heval Manbij'e gel Manbij'e diye. Burası o bölge arkadaşlar. Türkiye'nin yardımıyla Suriye Milli Ordusu'nun PKK teröründen temizleyip halkına açtığı bölge. Bu videoda yalnızca turistik noktaları değil, yol boyunca karşıma çıkan köyleri, kasabaları, şehirleri ve yerleşim alanlarını da kayda aldım. İlk bakışta sıradan ve boş bir yol videosu gibi görünse de aslında bu görüntüler Kuzey Suriye'nin gerçek atmosferini yansıtıyor. Amacım sadece güzel görünen yerleri göstermek değil, bölgenin doğal yaşamını, yollarını, yerleşim düzenini ve günlük hayatın olduğu gibi aktarmaktı. Bu nedenle videoyu hızlandırılmış bir belgesel formatında hazırladım. Kuzey Suriye'yi filtrelemeden, güzelleştirmeden veya kötü göstermeden, olduğu haliyle izleyiciye sunmaya özen gösterdim. Yol boyunca gördüğünüz her görüntü, o anın gerçek bir kesiti. Kimi zaman hareketli şehirler, kimi zaman sessiz köyler, kimi zaman da kilometrelerce uzanan yollar. Hepsi bölgenin bugünkü yüzünü daha yakından tanımak isteyenler için bu videoda yer alıyor. Umarım çalışma, Kuzey Suriye hakkında merak edilen birçok soruya doğal ve tarafsız bir bakış açısıyla cevap verebilir. معلم بقى تركي هوية التركية هاي Türk olduğumu kabul etmiyor, o yüzden kimlik gösteriyorum arkadaşlar. Selmi ala Türkiye. على راسي التركية كلها من أول Allah راسها. يسلمك. Tevşik. Ver rahat. Az önceki ablayı Türk olduğuma ikna etmeye çalışıyorum, ikna olmuyor ama. Ben de kimliğimi gösterdim, kimliği gösterdikten sonra ikna oldu. Para istedi, param olmadığını söyledi. Sadece TL var ve dolar var. Meblağlar da büyük yani, vermek istemedim açıkçası. Kredi kartı var diyor üstünde, diyor olsun olsun şuradan post makinesi var çektiririz. Vallahi helal olsun, çünkü ben burada birkaç defa bir post cihazı aradım, bulamadım. Abla işi geliştirmiş. O dilenci kadını şu an ikna etmeye çalışıyor ona eş bulsun diye. Bu da böyle bir şerefsiz. Halid'i bilmiyorum tanıyor musunuz ama Instagram'dan takip edenler falan biliyordur büyük ihtimalle, benim eski elemanım. Türkiye'deyken bende kaynakçıydı. Şu an Azez'de kendi şirketini kurmuş, kendi işini yapıyor. Gurur da duydum açıkçası, yani şu an kendini geliştirip gelip kendi memleketinde işini yapmak gerçekten çok güzel bir şey. Sen de mi Türkçe biliyorsun? Oğlum 5 lirayı geç şimdi, sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Sen Türkiye'de mi yaşadın? Türkçeyi Türkiye'den mi biliyorsun? He? Sen açtın Türkiye? Ne taraf Türkiye? Ha, burada dilene mi öğren? تعال تعال قول لي اشتري تستنى رزقك مو روح دور له كربطه شيله من وجهك
bayağı yorgun olduğumdan dolayı videoya ara verdim. Bu sadece yol videosu oldu ama şu an Afrin çarşısındayız. Bence çok güzel bir çarşı. Burayı kesinlikle gezmenizi tavsiye ediyorum. Yolda gördüğünüz bölgelerin hiçbirine benzemiyor burası. Size şöyle izletmek istiyorum biraz. Video لحالها. والله بدها جاية لحالها حلوة. بروح على مستشفى تخصص فيه صيدلية جواته. روح هيك روح. Bu genel olarak böyle bir yol vlog gibi bir şey oldu ama en azından kafanızda bir şeyler belirlenmiş olur. Gezmek istediğinizde neresi nereye benziyor az buçuk aklınızda bir plan, bir proje belirleyebilirsiniz. Afrin'de bir lokantaya geldik şu an. Burası yaklaşık böyle bir 5 dönümlük bir arazi üzerine kurulu ama bayağı büyük bir yer. Çok da güzel bir mekan yapmışlar. Evet, masaya geçiyoruz. Bazı insanların korkularını dışarıdan anlamak gerçekten zor oluyor. Bugün yanımızda yüzünü göstermeyi tercih etmeyen bir arkadaşımız var. Bunun sebebi utanması değil. O yıllardır çok farklı bir korkuyla yaşıyor. Polis araçlarını gördüğünde kimse ona seslenmese bile oradan uzaklaşmaya çalışıyor. Bazen mahallede bir kontrol noktası kurulsa bile günlerce evden çıkmak istemediği oluyor. Hatta sırf karşılaşmamak için günlerce eve dönmediği zamanlar bile yaşanmış. İşin en ilginç yanı ise kendisinin herhangi bir suça karışmamış olması. Buna rağmen içinde sürekli ya beni alırlarsa ya başıma bir şey gelirse düşüncesi var. Bu korku zamanla öyle büyümüş ki artık hayatının bir parçası haline gelmiş. İlk duyduğumuzda bize biraz komik gelmişti. Hatta kendi anlattıklarına birlikte güldük. Ama sohbet uzadıkça bunun aslında şaka olmadığını anladık. Her insanın görünmeyen bir yükü, kimsenin bilmediği bir savaşı olabiliyor. Kimi yükseklikten korkar, kimi karanlıktan, kimisi de hiçbir sebep yokken özgürlüğünü kaybetmekten korkar. Belki de en doğrusu anlamadığımız korkularla dalga geçmek yerine onları anlamaya çalışmak. Çünkü dışarıdan küçük görünen bir korku, onu yaşayan kişi için koskoca bir dünyaya dönüşebiliyor. Umarız bir gün bu korkusunu geride bırakır ve hayatını sürekli kaçmak zorunda hissetmeden daha huzurlu ve daha özgür bir şekilde yaşayabilir. Bizim Türkiye'de içtiğimiz double çay burada normal çay. Çayı şöyle bir bardakta getiriyorlar size. Yanımızda çay hastası bir arkadaş var. Bu çay seni keser mi yoksa birkaç bardak daha içer miyiz? 2 tane daha olur. Bundan 2 tane. Bundan 2 tane daha. Bu bir demlik oluyor. O işte. Demlik mi? Evet. Yok, bu ancak keser. Değil mi? Bu ancak keser. Evet arkadaşlar, Suriye halkının cömertliğini görüyorsunuz. Yani çay istediğiniz zaman size böyle bir çay geliyor. Bizim İncebelli çayımız da güzel tabii ki, biz kötülemiş sayılmayalım ama dediğim gibi cömertlik had safhada. Burada çayı istediğiniz zaman böyle bir bardakta geliyor. Tatlı kaşığıyla karşılaşırsınız tabii, normal kaşık yetmiyor. Bakın size bahsettiğim yer burası, dağın başı. Adamlar dağın başında yapmış kafeyi. Ama güzelliğine, büyüklüğüne, hoşluğuna bir bakın. Çok güzel bir mekan yapmışlar. Şimdi biz bir arkadaşa dedik ki bizi güzel böyle gezilecek bir yere götür. Çok da güzel bir yere getirdi aslında ama gecenin bir yarısı vardık. Haliyle bir şey gösteremeyeceğim çok ama burada çok güzel bir ada var. Arkamdan görünmez büyük ihtimal ama güzel bir ada var. İnsanlar gelip burada kamp kuruyor ve aslında benim teçhizatı alıp gerçekten gelip burada kamp kurmam gerekiyordu. Yanlış yaptım. Bir dahaki sefere gelip burada bir kamp videosu çekerim. هون بيصطاد سمك هي الطريقه الحلوبيه بتجي ما هون نشف المي نزل بتعرف قديش 40 متر 50 متر هيك راح لورا
فتح طريق تروح على الجزيره بتجي نظامي جفاف خالص ما ضل شيء بس الحمد لله السنه صار مطر ارتفع نسبه المي ويا محمد وفتحوا مي كثير على شو اسمه على عفريت لانه فتحوا المي كان المي بدك تنزل من فوق السد بدك تشر على الدرج يعني من فوق من بيقول عم يجي مي ميكن لك ايش في نبعات فتحوا ما كان في نبعات الفرات شغال Yani diyor ki, tercüme ediyorum özetle. Şimdi burada burası biliyorsun Fırat'a ait bir su. Burada bazen su buradan 40 metre geriye doğru çekiliyor. Bazen de o kadar taşıyor ki burası şu an oturduğumuz yer, şu dağlar vesaire hepsi suyun altında kalıyormuş. Allah'ın hikmeti. Ve artık buradan ayrılma vakti. Yolculuk bize sadece yeni yerler göstermedi, bazen görünmeyen hikayeleri, insanların içinde sessizce taşıdığı yükleri de gösterdi. Her insanın anlatamadığı bir mücadelesi, görünmeyen bir yarası vardır. Bu yolculuktan aklımızda kalan da belki de en çok buydu. Bir sonraki hikayede, bir sonraki yolculukta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Binalar yaptı.